Avustralya denildiğinde akla uçsuz bucaksız çöller, kangurular ve kıtanın dört bir yanına yayılmış devasa çiftlikler gelir. Sadece bu devasa yüzölçümünün gerisinde yatan karanlık bir gerçek vardır. Toprak ölümü. Yaklaşık 7,5 milyon kilometre karelik bir alana yayılan bu devasa ada kıtası bugün tarımsal bir felaketin eşiğindedir. Su ve rüzgar erozyonu, kontrolsüz nebat örtüsü kaybı ve toprak altındaki tuzlanma, kıtanın verimli arazilerinin %50'den fazlasını adeta birer ölü bölgeye dönüştürmüştür. Dünya genelinde toprak bozulma oranı %22 civarındayken Avustralya'da bu oran korkutucu bir halde %60'lara dayanmıştır. İşte bu aşamada Avustralyalıların elinde hem bir yük bununla birlikte bir mucize olan tek bir kaynak kalmıştır. Koyun yünü. Bir endüstrinin çöküşü ve yeni bir ümit. Avustralya yüzyıllardır yün ve et üretimiyle dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuştur. 2025 yılı saygınlıkıyla ülkede 70 milyondan fazla koyun bulunmaktadır. Özellikle dünyaca ünlü merinos koyunları, tekstil dünyasının lüks segmentini besleyen en kaliteli lifleri üretmektedir. Ancak iktisat her vakit üreticinin yanında olmaz. 2018 yılından sonrasında yün fiyatlarında yaşanmış olan dramatik düşüş, çiftçileri olanaksız bir kararla baş başa bırakmıştır. Yünü kırkmak, paketlemek ve depolamak, yünün satış fiyatından daha pahalı hale gelmiştir. Binlerce ton yün, depolarda çürümeye terk edilmiş veya maliyetten kaçmak için doğrudan çöplüklere atılmaya başlanmıştır. Ancak Avustralya'nın pragmatik zekası burada devreye girmiştir. Madem bu yünü satamıyoruz, o zaman onu en çok ihtiyaç duyduğumuz yere, can çekişen toprağımıza verelim düşüncesi, kıta genelinde bir ziraat devrimini ateşlemiştir. Yün, doğası gereği olağanüstü özelliklere sahip organik bir materyaldir. Avustralyalı şirketler, atıl durumdaki yünleri özel işleme makinelerinden geçirerek minik granüller haline getirmeye başlamıştır. Bu granüllerin toprağa karıştırılması, kuraklıkla boğuşan araziler için bir su bankası oluşturmak anlamına gelir. Yün liflerinin en dikkat çekici özelliği, kendi ağırlığının tam 20 katı kadar suyu bünyesinde hapsedebilmesidir. Avustralya şeklinde yağışın ender, buharlaşmanın ise çok hızlı olduğu bir iklimde, toprak altına yerleştirilen bu yün granülleri, yağmur yağdığında suyu emer ve toprak kuruduğunda, bu nemi yavaşça bitki köklerine geri verir. Bu sadece bir sulama tasarrufu değil, hem de bitkinin en şiddetli kuraklıklarda bile hayatta kalmasını elde eden bir yaşam destek ünitesidir. Kimyasal gübreler toprağı süratlice besler, ancak uzun solukta toprak yapısını bozabilir ve yeraltı sularını kirletebilir. Yün ise tamamen farklı bir yol izler. Toprağa gömülen bir yün granülü, ortalama 6 ay ile 1 yıl içinde değişen bir sürede tamamen biyolojik olarak parçalanır. Bu parçalanma süreci toprağa adeta bir gıda kokteyli sunar. İşlenmemiş koyun yününün içeriğinde %50 oranında karbon, %15'e yakın azot, kükürt ve magnezyum benzer biçimde temel mineraller bulunur. Yün toprakta çözündükçe bu mineraller bitkilerin tam da ihtiyacı olduğu hızda toprağa karışır. Bu durum nebat köklerinin yanmasını önlerken toprağın mikrobiyolojik canlılığını da artırır. Araştırmalar yünle beslenen toprakların gözenekliliğinin arttığını, bunun da köklerin daha derine inmesine ve daha çok oksijen almasına olanak tanıdığını kanıtlamıştır. Çiftçilerin en büyük düşmanlarından önde gelen sümüklü böcekler ve salyangozlar yünden nefret ederler. Yün lifleri mikroskobik düzeyde bakıldığında tırtıklı ve dikenli bir yapıya haizdir. Bitkilerin çevrağına yün granülleri veya keçeleri serildiğinde bu zararı dokunanlar yumuşak gövdelerini tahriş eden bu yüzeyden geçemezler. Asla bir kimyasal pestisit kullanmadan sadece yünün fiziksel yapısıyla sağlanan bu koruma, organik tarım için devrim niteliğindedir. Buna ek olarak yünün malç olarak kullanımı meyve üretiminde şaşırtıcı sonuçlar vermiştir. Avustralya'nın önemli ihraç kalemlerinden olan erik üretiminde ağaç köklerine yün ve mısır nişastası karışımı uygulanmıştır. Sonuçlar çarpıcıdır. Ürün verimliliği %37 artmış, meyvelerin boyutu ve besin değeri ise %49 oranında iyileşmiştir.
Yün, toprağın üstünde bir yalıtım tabakası oluşturarak gündüzleri kavurucu sıcaktan, geceleri ise dondurucu soğuktan kökleri korumaktadır. Sadece ham yün değil, ömrünü tamamlamış tekstil ürünleri de bu döngüye dahil edilmiştir. Avustralya'da hatalı üretilen veya atığa ayrılan %100 yün battaniyeler, kazaklar ve kumaşlar besin atıklarıyla karıştırılarak devasa kompost yığınlarına dönüştürülmektedir. Azot bakımından zengin yün ile karbon bakımından zengin gıda atıkları birleştiğinde dünyanın en kaliteli toprak düzenleyicilerinden biri ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem şehirlerdeki tekstil atığı sorununu çözerken kırsaldaki toprak fakirliğine derman olmaktadır. Yünün bu gücü sadece Avustralya ile sınırlı değildir. Dünyanın farklı köşelerinde bu eski fakat yeni teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Norveç, Şimal Avrupa'nın sulak ve bataklık arazilerinde tabiat yürüyüşü yapılan patikaların erozyonla yok olmasını engellemek için toprak altına yün serilmektedir. İlginç bir halde modern mühendislerin bu çözümü eski Roma yollarında bulunan yün kalıntılarından esin alınarak geliştirilmiştir. Yün, toprağın altında çürümeye karşı direnç gösteren ve zemini stabilize eden bir keçe tabakası oluşturmaktadır. Moğolistan ve Gobi Çölü, belki de en etkisi altına alan uygulama Moğolistan'dadır. Gobi Çölü'nün sert ikliminde ağaç dikmek imkansıza yakındır. Ancak Moğol araştırmacılar, fidanların dikim çukurlarına yün granülleri ekleyerek nebat örtüsü oranını %1'den %60'a çıkarmayı başarmışlardır. Bu yöntemle dikilen ağaçların hayatta kalma oranı, geleneksel yöntemlere göre 10 kat daha yüksektir. Teknoloji geliştikçe yünün kullanım formları da değişmektedir. Artık yünden elde edilen sıvı gübreler geniş arazilerde püskürtme yöntemiyle kullanılmaktadır. Bu sıvı gübreler bitkilerdeki klorofil miktarını artırarak fotosentezi hızlandırmakta ve bitkinin strese karşı direncini maksimize etmektedir. Amino asit bakımından varlıklı olan bu sıvılar topraktaki faydalı bakteriler için adeta bir şölen sunmaktadır. Avustralya'nın tonlarca yünü toprağa gömme kararı İlk bakışta bir çaresizlik şeklinde görünse de aslında tabiatın en saf ve en akılcı geri dönüşüm hikayesidir. Yün, suyu tutan, toprağı besleyen, bitkiyi koruyan ve sonunda kendisi de toprağa karışarak yok olan kusursuz bir biyomateryaldir. Kıtanın %35'inin çölleştiği, geri kalanının ise yoğun aşınma tehdidi altında olduğu bir dünyada, koyun yünü yalnız bir tekstil hammaddesi değil, bununla birlikte ekolojik bir kurtarıcıdır. Avustralya'nın bu hamlesi tüm dünyaya bir bildiri vermektedir. Geleceği kurtaracak olan teknoloji kimi zaman en karmaşa mikroçiplerde değil, binlerce yıldır yanı başımızda duran bir koyunun sırtındaki liflerde gizlidir. Bu strateji yaygınlaştıkça ölü topraklar tekrar yeşerecek, su kaynakları daha verimli kullanılacak ve insanlık doğadan aldığı borcu gene doğanın sunduğu organik çözümlerle ödeyecektir. Bugün Avustralya'nın toprak altına gömdüğü o yünler, yarının yeşil ormanları ve bereketli hasatları olarak yeryüzüne geri dönecektir.